İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Haftaya da önemli haberlerle başlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen bugünün başlıklarına geçelim. Bugün ne konuşacağız? Arda ile tartışma, Ancelotti'ye tepki ve bir tane de anket haberi var. Önemli bir haber. Real Madrid'in taraftarlarıyla yapılmış bir haber. O haberde de Arda Güler'le ilgili detay çok dikkat çekici. Mourinho iddiası diyeceğiz. Osimhen depremi diyeceğiz Galatasaray'da. Hedef Wood Faes dedikten sonra da bugünkü yayını bitireceğiz ve dünkü maçla ilgili de bir ufak bir Arda Güler değerlendirmesi de yapacağız kıymetli dostlar. Tabii şimdi burada olan kıymetli dostlar canlı yayında buradalar. Hepsi burada. Onun dışında eğer bu yayını canlı olarak izlemeyenler için söylüyorum. Şurada Arda Güler'in fotoğrafını görünceye kadar olan kısmı ilerletebilirseniz tam orada habere başlayacağım ama öncesinde kısa bir hoş geldiniz seremonisi. İntikam FIFA Mobile. Evet, Vinicius Junior'ın bir Türk voleybol oyuncusuna böyle bir şeyi var ve yaşı 18'den küçük. Reşit değildi. Beşiktaş'ın altyapısında oynuyordu. Valla ismini unuttum. Ama umut vadeden gençlerden biriydi. Bir kadın voleybolcumuz. Onunla ilgili zaten çok büyük bir gelişme olmadı. Hemen takipten falan çıktı. Yazdıklarını sildi. Bir dönem haber oldu ve kaynadı gitti. Yayını beğenmeyi unutmayalım. 43 kişiyiz. Hemen yayınları beğenelim. Çok az beğeni geliyor. Kıymetli dostlar 43 kişi sadece 9 beğeni var. Lütfen iki tık 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 ekrana beğenileri esirgemeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Harun Değirmenci, Samet Sevim, Mustafa Selçuk. Hoş geldin Asensio'nun pedofili. Evet onun da öyle bir mevzusu var. Zeki Kutlu selamlar. Alparslan Dalgran hoş geldin. İyi yayınlar Ankara'ya. Selamlar Alparslan Dalgran. Mustafa Selçuk Arda'nın Arda oranın en ahlaklı futbolcusu ve Zeki Kutlu çok teşekkür ediyorum. Zeki Kutlu hoş geldin üyelerimizin arasına. Valla bugün Arda Güler'le ilgili ufak dünkü maçla ilgili de bir analiz var tabii. Naciye Keleş de geldi. Hoş geldin Naciye Keleş. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen haberlere geçelim. Anlatalım bakalım neler varmış. Evet ve başlıyoruz. Beğenelim, yayını beğenmeyi unutmayalım tekrardan kıymetli dostlar. Karşılaşma dünkü Athletic Bilbao maçında yani kötü bir Real Madrid vardı. Zaten Mbappe'den de eksik bir Real Madrid vardı. 90+5'te resmen şapkadan tavşan çıkardı Valverde. Yani çok yetenekli bir adam. Çok tartışmasız yani günümüzün en iyi futbolcularından ve geleceğin de en iyi tarihe geçecek isimlerinden biri olacak. Yani biz nasıl bir zamanların işte Gutti'sini konuşuyoruz. Kroos şimdi emekli oldu, yeni oldu. Hadi onu konuşuyoruz da. Eskilerden bahsediyorum. Xabi Alonso'nun futbolculuğunu konuşuyor. Valverde de konuşulacak. Yani öyle bir futbolcu gerçekten çok iyi güzel bir gol attı. İnanılmaz güzel bir gol attı. 90+5'te Real Madrid'e hayat verdi. Real Madrid milli futbolcusu Arda Güler Athletic Bilbao maçında da 78. dakikada oyuna girdi. Oyuna girmesi önemli. Neden önemli? Çünkü sağ kanat sağ açık falan girmedi. Arda Güler Modric'in yerine oyuna girdi ve orta sahada, merkez orta sahada oynadı. Defansif olarak etkiliydi. Yani 2 top kazanmışlığı var ve bir tanesi de mesela Athletic Bilbao'lu kimdi? Yanlış hatırlamıyorsam Williams olabilir. Ama o değildi galiba. Net hatırlamıyorum da topla tek başına gidecekti neredeyse. Arda Güler arkadan koştu, yetişti. Topu kaptı. Kendi etrafında şöyle bir döndü. Geriden oyunu hazırladı. Zaten ondan sonra bir daha Athletic Bilbao gelemedi. Athletic Bilbao'nun son geldiği pozisyondu gole kadar. Maçın ilerleyen dakikalarında hep şunu gördük. Arda Güler orta sahada topları iyi çevirdi. Derinlemesine paslar attı ve pasların çok büyük kısmı, bak burası çok önemli. Bu haberin ilk kısmı aslında. Vinicius Junior'a çok fazla top attı Arda Güler. Vinicius Junior evet sürekli o oyuncu çalımlamaya çalıştı. Oyuncuları çalımlayamadı, geçemedi. Bir pozisyon var. Vinicius Junior gerçekten orada zaten iş kopuyordu neredeyse. Golü attı. Çok şık, çok güzel bir gol. Tam böyle onun yeteneğini gösteren bir goldü Vinicius Junior ama offside oldu. Ender'in ayağına ufacık değen bir top offside oldu ve gol iptal oldu. Daha olabilir zaten o golden de 5 dakika sonra Valverde çıktı. Fakat o dakikalarda şöyle bir şey oldu. Top birkaç defa o bölgede Arda Güler Vinicius'un kanadına doğru yardıma gitti. O bölgeyi doldurmaya. Orada top
paslaşmaya. Vinicius Junior'a çok fazla orada pas verdi. Vinicius Junior o pasların hiçbirinde bir verkaça girmedi Arda Güler. Bak bir tanesinde bile Arda Güler'le bir verkaç. Arda Güler'e bir adamı eksilttikten sonra boşta olan Arda'yı görmek, yani orta yapacak, kendi daha da topu zora sokarak orta yapmaya falan çalıştı. Halbuki Arda'nın tam pozisyonunda önü açık, sol ayağını çekse çok güzel içeri muz orta yapacak. Çok, ama bunları vermedim ve 91. dakika yanlış hatırlamıyorsam Arda Güler Vinicius'u tekrar gördü, pası verdi ve boşa kaçtı. Vinicius Junior boşa kaçan ve offside olması da mümkün değildi. Çünkü defans hattı Atletik Bilbao'da kaleye çok yakındı. Çünkü Enderik o bölgede kaleye yakın duruyordu. Offside da değildi. Çok da net Vinicius'un noktasından offside olmadığı da görülebilir şekildeydi. Ve Arda Güler'e pas vermemeyi tercih etti. Arda Güler kaçıp pas alamayınca tabii ki o uygun pozisyonu kaybetti. Fakat daha sonra bir kez daha uygun pozisyona çekti. Bu sefer de geri koşarak uygun pozisyona geçti. Yani içeri kat edebilir. Yani iki tane oyuncu Vinicius'un peşine gelmişken Arda Güler bomboştu. Çok rahat pas verebilirdi. Gene vermedi ve topu kaybetti. Topu kaybettiği noktada da Arda Güler resmen çıldırdı. Yani çılgına döndü sahada. Topu kaybettikten hemen sonra tabii ki herkes orta sahaya doğru geri çekiliyor. O noktada da Arda Güler'le Vinicius arasında bir diyalog yaşandı. Ne konuştuklarını bilemeyiz. Gerçekten bugün ben bekliyordum biraz Defense Central'dan falan o noktada ne konuşulduğuna dair ama bir haber çıkmadı. Çok da merak ediyorum. Orada ikili bir diyaloğa girdiler ama Arda Güler sinirden yerinde zıplıyordu. Çünkü gerçekten çok boştu. Çok bomboş bir pozisyondaydı ve gördü de hani kafasını kaldırmadı da görmedi değil yani. Çok net bir şekilde Arda'yı da gördü ama çalım atarak dribling yapmayı tercih etti. Yani bir türlü topu ayağından bırakmayan bir Vinicius Junior gördük ve bu noktada da Arda Güler'i sinir etti. Benim için maçın önemli anlarından biri bu. Yani Türk taraftarları enterese eden noktalarından biri bu. Vinicius Junior'ın özellikle Arda olduğu zaman bu kadar bencil. Yani ben Arda Güler oyuna girdikten sonra Vinicius Junior tabii ki de takım arkadaşlarına pas verdi. Onlarla pas alışverişine girdi ama ben hatırlamıyorum Arda Güler'e pas verdiğini. Hem de defalarca kez çok boş ve çok net pozisyondayken ben bu işte bir art niyet ararım arkadaş. Yani bugüne kadar Mbappe ile ilgili bazı şeyler oldu ama Mbappe ile aralarının iyi olduğunu net bir şekilde biliyorum. Yani Arda Güler'in golden sonra Mbappe'ye sarılması, Mbappe'nin ona sarılmasından. Antrenmanlarda ikisinin şakalaşmasını falan görüyoruz bunları ama ben Arda Güler'le Vinicius'un böyle bir antrenmanlarda şakalaştığını, beraber bir yan yana geldiklerini falan pek görmedim. Yani gözümden kaçtıysa da affola ama dün Vinicius Junior'ın paslaşma noktasında Arda Güler'e yaptığı şeyleri ben hani öyle gol atmak istiyor da son dakikalarda işte adrenalin değil abi, ben net bir şekilde art niyet ararım. Bakın Carlo Ancelotti'nin oyuna almamasında bile bugüne kadar bir sürü kişi bana tepki gösterdi bunu söylemiyorum diye. Bunda bile art niyeti net bir şekilde aramamaktayım hala ama dün geceki olaylar Vinicius Junior noktasında kesinlikle affı olmayan şeyler. Bomboş pozisyonda o pası vermiyorsan kardeşim demek ki bir şey var. Bir şey var Arda Güler'le ilgili. Ondan sonra laf ettikleri zaman işte ön taraftaki üçlü çete diye kimse de çıkıp da tepki göstermesin. Evet, orada bir şey var. Orada bir art niyet var. Arkadaki futbolcu sadece Arda Güler noktasında değil yani. Bence Enderik ve Brahim Diaz noktasında da aynı şey geçerli. Vinicius Junior bence yeteneklerinin esiri olmuş durumda. Evet, çok yetenekli. Dünyanın en iyi 3-4 şu andaki futbolcusundan biri. Ama sadece çalım atarak da bu işler olmuyor. Görüyorsunuz ki çalım atmasına gerek kalmayan bir yetenek, usta ayak çıkıyor Valverde ve sizi öne geçiren golü atıyor. Bu kadar iyiysen Arsenal'ı da ipe dizseydin Vinicius Junior. Arsenal'daki oyuncuları da ipe dizseydin. Kiwior'u mesela çalınmasaydın Kiwior'u ve golü atsaydın. Atabildin mi? Hayır. Tabii ki. Atletik Bilbao olunca farklı oluyor. Geçiyoruz. Daha doğrusu devam ediyoruz. Ancelotti'ye Arda Güler öfkesi. Dün de tabii ki maçta 78. dakikaya gelinceye kadar olan sürede Ancelotti'ye çok fazla tepki yağdı sosyal medyadan. Bakın, Dalman kullanıcı adında bir İspanyol taraftar, Real Madrid taraftarı
Maçı Güler ve Enderik sahadayken kazandık. Ancelotti'nin bu sezon onlara yaptığı şey affedilmez. 2 jenerasyonluk yeteneklerden vazgeçti diyor. Sorrollins isimli kullanıcı ise şunu söylemiş: yedek kulübesindeki en iyi seçenekler Enderik, Güler ve Brahim Diaz. Brahim Diaz olan Ancelotti'nin hayatı nasıl karmaşık olmaz. Durum bu kadar karışık. Madrid bu sezonki kadrosu iyi kurulmamıştı. Şimdi sonuçlarını görebiliriz. Kroos gitti, yerine kimse gelmedi demiş ve işte Enderik ve Arda Güler'i de tercih etmeme noktasındaki tepkilerini dile getirmiş. Bir başka Madrid taraftarı, bu çok, ben buna şey yapmıyorum açıkçası ama Arda Güler'le olduğu için bunu ekledim. Skor Arda sayesinde değişti ama bence Arda'nın skorda çok fazla, evet oyunda evet, ama skorda bence tamamen Valverde'nin özel yeteneği. Milyonlarca taraftar bu gece Arda Güler'in orta saha hem de savunmada hem de hücumda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördü. Burası tabii ki doğru. Bu sayede Ancelotti de bunu görmüş oldu. Maçın skorunu onun performansı sayesinde değişti. Sadece ona tabii ki Arda Güler'i yönetmek doğru olmaz. Ben dediğim gibi yiğidi öldür, hakkını yeme. Orada Valverde'den başkası o şutu çekemezdi yani. Müthiş bir gol. Bir de Harry Kane yapardı onu. Tam onun da öyle golleri çok meşhur Harry Kane'de. Peki şimdi bir başka önemli haber Real Madrid ve Arda Güler ekseninde. Bir anket yapıyorlar Real Madrid taraftarlarıyla. 55 bin kişilik bir katılım var bu ankete. Yani çok sağlam. Bizde mesela şöyle söyleyeyim, seçim anketleri falan yapıyor siyasi partiler. Maksimum 5 bin kişiyle falan yapılıyor o anketler. 55 bin Real Madrid taraftarından bahsediyorum. Çok büyük bir anket. Son haftalarda birçok futbolcusu taraftar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ve şampiyonluk yarışında geri kalan Real Madrid için flash bir anket yapıldı. İspanyol basının da AS gazetesinde yer alan haber. Çok ciddi bir gazete. AS gazetesi İspanya'nın en büyük ikinci gazetesi zaten spor alanında. Real Madrid'in Arsenal'a elenmesinin ardından taraftar hangi oyuncunun satılmasını istersiniz sorusunu soruldu. 55 bin kişinin katıldığı ankette Valeo en çok oyu alan isim oldu. %14'lük kesim ise Lucas Vazquez ve David Alaba ile vedalaşılması gerektiğini belirtti. Vinicius Junior %10, Ferland Mendy ise %9'la listede yer aldı. Şöyle söyleyeyim. Valeo en çok oyu aldı. %14, yani toplam 55 bin taraftarın katıldığı ankette %14'lük Valeo satılsın alındı ve Vinicius Junior'un oyu da %10. Yani evet 4. 5. sırada olabilir ama yani %10 gibi büyük bir pay var yani. Peki milli futbolcumuz Arda Güler ise 8.296 oyla anketin son sırasında yer aldı. Vinicius Junior, Modric, Alaba, Mendy gibi isimlerin isimlere göre daha çok sahiplenilmesi ise dikkat çekti. Bu arada Enderik'te 1-2 basamak üstündeydi Arda Güler'in, hemen üstünde de Brahim Diaz vardı. Onu da söyleyeyim. Yani Brahim Diaz ve konusunda, Arda Güler konusunda taraftar gitmesin kalsın diyor. Adeta 8 bin kişi sadece yani son sırada. Müthiş bir anket Arda Güler'le ilgili. Bunu da buradan ileteyim. Evet, şimdi bugünkü Arda Güler'le ilgili haberler bu kadar. Şimdi biraz geriye gidiyorum. Sizlerin yorumlarını da okumak istiyorum. Ebru Deveci yayınlar, hoş geldin. Doktor Drev hoş geldin. Oyunun dinamiğini değiştirdi diyor. De golünü de sevinmedi zaten taraftar tarafından yuvalandığı için. Hayırlı akşamlar, yayınlar. Nando Zak hoş geldin. Moskova'dan selamlar. Valla o alfabeyi okuyamadığım için ismini de okuyamıyorum ama biri çevirirse okurum. Moskova'ya da buradan selamlar. Alparslan, acaba yaz transferinde Ancelotti Vini Arap Ligi'ne beraber gider mi? Yok. Vinicius Junior daha Avrupa'dan çıkmaz. Onun yüzden daha hala o performansta. Naciye Keleş, Alonso için çıkan takas iddialarının kaynağı The Times gazetesi. Amerikan menşeli bir gazete. Amerikan menşeli gazetenin Avrupa'daki mevzuyu algılayıp da haber yapması benim için çok manasız. Haberin detayı aslında şöyle. Arda Güler'le Xabi Alonso'nun takas mevzusu Carlo Ancelotti'nin olası bir Brezilya milli takımının başına gelmesi ihtimaliyle ilgili yapılan haberin
içinde bir detay. O detayı hortlatmışlar ama dünyada böyle bir şey olması mümkün değil. Yani teknik direktörle Arda. Teknik direktörle bir şey transfer edemezsin ki. Teknik direktör farklı bir kulvarda satışı veya işte satışı yapılmaz zaten teknik direktörlerin. Öyle bir şey yoktur. Teknik direktörler istifa eder, bir yerde başlar. Çalışandır. Teknik direktör o kurumun bir yönetim personelidir. O yüzden on satın alınamaz. Ve futbolcu gibi lisanslı bir isim değildir yani. Lisanslı futbolcu değildir, sporcu değildir kulübe ait. O yüzden böyle bir bonservisi falan olamaz. Çok saçma. Onlar birazcık konuyu bilmedikleri için The Times gazetesi saçmalamışlar. Onu söyleyeyim. Top ayağına yakışıyor demiş Necati Akarsu. Hoş geldin Hamdi Bey. Messi Ronaldo dostluk maçı yapacakmış abi, haberin var mı? Duydum, detaylarına bakmadım ama ben de birinin tweetini okudum sadece. Haber olarak görmedim. Enderik olsaydı pas verirdi ama diye. Enderi'ye de maç içerisinde birçok defa pas vermedi. Onu da gördüm. Hakan Go, Oğuzhan Karaman'dan selamlar, seviliyoruz. Çok teşekkür ederim. Karaman'a buradan kocaman sevgiler, saygılar. Fenerbahçe'deki 17 yaşındaki Arda şu anki 20 yaşındaki Arda'dan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Daha çok oynadığı için daha efektifti. Ona ben de katılıyorum. Karl Mies. Hamdi Bey, mobbing var Real Madrid. Ancelotti gittiği anda yeni bir teknik direktörle açıkçası şey olmaz. Nasıl söyleyeyim? O istedikleri işi yapamazlar arkadaş. Yani yeni bir teknik direktör geldiği zaman bir yayında kopma oldu galiba. Öyle hissediyorum. Burada verilerde bazı oynamalar oldu. O yüzden böyle bir durdum. Şu anda da gelmiş olması lazım. Yeni bir teknik direktör, yeni bir disiplin demek. Birazcık Ancelotti sayesinde böyle at koşturuyor bazıları ama disiplinsizlik var had safhada. Bence onlar hepsi girer ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Yani Real Madrid'in taraftarının yönetiminin ilgileneceği şeyler. Biz başka noktadan bakıyoruz. Görüyor ama Vinicius Junior olduğu için Naci Keleş hiçbir şey yapmıyor. Hamdi Bey Mbappe geldiğinden beri beni çok bencil olmaya başladı. Çünkü Mbappe ile bir sidik yarışına girdi, affedersiniz. Mbappe oyuncuları çalınıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Vinicius da çalınamıyor. Ben daha iyiyim, ben daha iyiyim. Ben daha çok gol atıyorum, ben daha az kazanıyorum. Böyle bir şeye girdi. Bakış açısına girdi. Mustafa Selçuk aynen öyle, helal olsun, tespitlerin %100 doğru demiş Zekai Sener. Çok teşekkür ederim kıymetli dostum. Mustafa Selçuk belki de Ancelotti tembihliyordur özellikle pası. Yok canım öyle bir şey. Ancelotti maçı kazananın da nasıl kazanırsa kazananın noktasına geldi. Artık Arda diğer kaleci bile gol atsa hiç fark etmez Ancelotti için. O noktadan çıktı tamamen. Yani bir şekilde şu maçı kazanalım noktasında Ancelotti. Çünkü kaybettiği ilk maçtan sonra bir valla dur da onlar da şey değil. Bir yayında bir kopmalar oluyor. Nedenini anlamış değilim. Halbuki kablo takılı. Ben de bozukları meşhurdum diyor. Valverde'nin şutlar benim gençliğime benziyor. Bilemiyorum gençliğini ama herhalde öyledir. Sen diyorsan cash %100 diyor. Ebru Deveci kısa süre oynayan Arda'nın ön plana çıkmasını istemiyorlar. Belki de yani bu sadece o kısa dönem oynama mevzusu değil. Bence genel bir şey var. Yani mesela şu bile olabilir. Maç oluyor. Maç sonrasında e, Vinicius Junior'a sosyal medyadan tepkiler yağıyor. Herkes Arda oynasın, Arda oynasın gibi böyle tweetler atıyor. Taraftar da böyle Arda oynasın, Enderik oynasın, Diaz oynasın. Bunları tabii ki biz okuyorsak bunlar da okuyor. Belki öyle bir bilenme yaşıyor olabilir. Ya bunu bilemeyiz. Bunu hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Onun kendi iç dünyasında olan bir şey. Bunu açıklarsa zaten yüzsüzlük, büyük yüzsüzlük olur. Ben Arda'yı kıskandım veya Ender'i kıskandım, Brahim Diaz'ı kıskandım diye bir şey açıklamaz kimse yani. Ee, Bilmiyorum FIFA Mobile yorum yağmuruna tutmuşlar mı? Vinicius Junior'ı inanın ben Instagram'dan takip etmiyorum. Pas almazsan Messi olsan ne yazar demiş Necati Akarsu. Evet öyle, pas almazsan Messi olamazsın. Messi olamıyorsan da pas almadan da Cristiano Ronaldo olmak zorunda kalırsın. Yoksa sönüp gidersin çünkü Ronaldo'ya pas verecek kimse yoktu. O kendi başına yapıyordu her şeyi. Murat Deniz,
Arda ortada yerine oynayacak, çok daha etkili oluyor. Birkaç maç üst kesinlikle ortada ben de daha etkili olduğunu düşünüyorum. O kadar iyi olsaydı Ballon d'Or'u alırdı. Alamadı. Hamdi Bey valla Ballon d'Or'da da büyük şanssızlık var ya. Valla Ballon d'Or'u aldı Rodri. Ne oldu, Manchester City ne hale geldi bir sakatlık sonrasında. Fatih Terim Al Hilal'de berabere kalmış. Fenerbahçe gibi patladı. Al Hilal şampiyonluk zora girdi. Eski Fenerbahçe Al Hilal'de değil ki Fatih Terim. Al Şabab'da. Zaten bir şampiyonluk iddiasında olan bir takım değildi Al Şabab. Evet. Evet, Al Hilal'de değil, Al Şabab'da Fatih Terim. Onların zaten öyle bir şampiyonluk şeysi yoktu. Yani bu sezon için en azından söylüyorum. Hep şampiyonluktan uzaktalar. Sezon boyunca da 5-6 hep öyle gittiler. Şu anda da aynı seviyedeler. Üst üste maçlarını kazanıyorlar. O kadar iyi olsaydı bunu okuduk. Golden önce Arda defansa koşup son adam olarak topu hızlı bir şekilde oyuna soktu ve gol geldi. Evet. Tam o pozisyonda işte kaptı. Son adam olarak soktu. Oyuna girerken yani ceza sahasına doğru artık arkadan koşup yaparken de tam orada Valverde şapkadan tavşan çıkardı. Marka as demiş Mobile. Ancelotti önce yönetim daha çok topa tutulmuş ankette. Evet, çünkü Ancelotti'den dolayı muhtemelen, o da onların devam edilmesinden dolayı belki. Kim gelsin anketinde Orkun Kenan ilk 3 olabilirdi. Öyle bir anket yok sanırım. Belki ilerleyen günlerde olabilir. Adam oynatmıyorlar, satılsa ne satılmasa diye demiş Naciye Keleş. Alperen Şengül'ün emeklerini hiç ettiler. İzledim mi abi? Bu takip edemedim. Çünkü sabahları çok erken kalktığım için biraz NBA'yi kaçırıyorum ben. O yüzden de gece daha erken yatmam gerekiyor. O nedenle takip edemedim. Yani kusura bakma. Ronaldo ve Messi dostluk maçı yapacakmış. Onu okumuştuk. Leverkusen Bundesliga ikinciliği garantiledi. Xabi Alonso yakında duyulabilir. İnşallah virüs getirmez yanında. Ya öyle onlar olmaz ya. Yanında futbolcuyu getirdi, bunu getirdi. Ha, gelebilir, gelmez diye bir şey yok da yanında gelmez yani. İkisi farklı şeyler ya. O sadece işte foto maç gibi gazetelerde falan bir zamanlar yapılıyordu. Ben çok hatırlıyorum, foto maçta görmüştüm. Jose Mourinho yıldızlarıyla Fener'e geliyor diye bir haber görmüştüm ama o kadar eski, o zamanlar liseye falan gidiyordum. O haber de gerçek oldu ama yıldızlarıyla değil, sadece Mourinho olarak oldu. Onu da söyleyeyim. Alonso'yu almazlar. Serkan Metin şöyle Fabrizio Romano yazdı. Florentino Perez'in ilk 3 planı Alonso üzerine. Onu söyleyeyim. Xabi Alonso zamanında gelmezse ara teknik direktör olarak Santiago Solari gelebilirmiş. FL USA diyor Günjor Piji. İbo selam. Selamlar. Alonso büyük oyuncuların altında kalır. Hiç zannetmiyorum. Çünkü o şu anda Serkan Metin, Xabi Alonso Real Madrid'de oynayan tüm oyuncuların elde ettiği başarıların en az 2-2,5 katını daha kısa sürede elde etmiş bir futbolcu. Hem milli takımında hem Real Madrid'de. Abi gittin geldin, ne oldu, faturayı mı geciktirdin? Yok ya, kablo takılı ama kabloda mı bir problem var anlamadım. Ya da benim genel hatla ilgili bir şeyler olabilir. Hiçbir fikrim yok. Teknik direktör ziyade Kroos'un ikamesi lazım. Oyun kurulumunda problem var diyor. Evet abi, Arda'da da pek iş yok, zorluyoruz diyor VCVC. O da senin fikrin, her fikre saygılıyız. Şahitlerin var istersen sosyal medyadan sana ulaşsınlar. Şut hazırlandığında bazı defans oyuncu ulaşsınlar. Valla güzel bir videom varsa bir sonraki yayında da işte intikam FIFA Mobile diye senin de burada videonu veririz. Yani sonuçta burada hepimiz bir aile gibi olduk, yani kimsenin gizli saklısı yok. Ben yeteneksizimdir mesela futbol konusunda. Kaleciliğim iyidir. Bir zamanlarda Topkapı Spor Kulübü'nde de bir işte amatör çocukken falan, yani lise çağlarımızda falan oralarda ufak tefek kalecilik yaptım. Daha çok basketbol oynuyorduk biz okulda falan. Ama hiçbir zaman profesyonel bir şeyim olmadı. Spor noktasında profesyonel bir şeyim olmadı. Ama futboldan daha çok basket oynadığımı söyleyebilirim arkadaşlar arasında. Ve her zaman oynuyor diyor Rodrigo, gol atamıyor Nandozak. İşte o, ama asistleri var. Vinicius kibirli bir takipçi karikatürünü çizmiş, direkt engellemiş. Sanki Brad Pitt de adamın çalışmayı beğenmemiş, balon. Yani evet, Vinicius'un öyle kibri var. Madrid yine kötü oynadı. Takım oyunu yok.
Barça maçında böyle oynasın yine 5-6 yerler kesin. Oyuncularda bencillik had safhada diyor. Red Dawn TV hoş geldin. Alakasam Hera. Arda belki Real seviyesine değil eyvallah ama Rodrigo öyle mi? Rodrigo'ya verilen süre Arda'ya verirse çok ne söylerim 2-3 katı. Ama işte Rodrigo'ya verilen süre verilsin Rodrigo'ya. Yani Rodrigo yerinde oynasın, Arda o kanatta oynamasın. Yani benim de birazcık derdim o. Çünkü gerçekten Arda'yı oynamadığı yerde oynatarak Arda'nın özellikle de Real Madrid gibi bir kadroda sağ açık oynamaya yatkın değil. Bu adamı orada oynatmaman gerekiyor. Bak nasıl oynattın Athletic Bilbao maçında merkezde ne kadar etkili hem defansif olarak hem ofansif olarak. Niye o zaman bütün sezon boyunca geçtiğimiz sezonda dahil sürekli sağ açık oynatarak bu adamı olmadığı bir şeye zorlamaya kalktın? Yani bunlar tabii ki Ancelotti'nin böyle akıl tutulmaları, başka bir şey değil. Eskiden dünyanın iyi futbolcusu da olsan Real Madrid markasının önünde olmazdım. Şimdiki dönemde Real'in önündeki futbolcuları kendini Real'in önünde görüyor diyor Naciye Kereş. Olabilir ama o futbolcular da Real sayesinde o seviyelerde tabii ki onu unutuyorlar. Hayır, oynadığı Al şampiyonluk adayı Arda Jorge Jesus var. Onların ayağını kaydırdı. 9 maçtır kazanmıyormuş. Kaybetmiyor, evet. Estağfurullah, ne kusur abi, özete bakamam. Tamam, bakarım. Arda yine yıldızlardan konuşmuyorsun. Derin Real Madrid yayına müdahale. Çok iyi ya. Derin Real Madrid. Bunu ekrana getireyim. El Nesr Vinicius Junior'a 400 milyon dolar teklif ve hazırlanıyormuş. Valla 400 milyon dolara kabul eder. Yani kimse şey değil. Her şey sonuçta para. Çok büyük bir para, 400 milyon dolar. Öyle bir şey de tabii ki kabul eder. Abi nasıl paralar bunlar? O kadar aç adam var. O başka bir nokta ama yine haklısın. Onu da ekrana getireceğim, İntikam FIFA Mobile. Çok doğru vallahi. 400 milyon dolar, yani şurada yanlarında Filistin var. Yardım et desen etmezler. Giderler Vinicius Junior'a şey yaparlar. 400 milyon dolar verirler. Mustafa Selçuk, Real Madrid Exclusivo'da çıkan o haberin kaynağı The Times, Amerikan menşeli The Times gazetesi. Çok saçma bir haber hazırlamışlar. Tekrar söyleyeyim, sonra da diğer haberler, günün diğer haberlerine geçiyoruz. Arda dosyasını kapatıyoruz bugünlük. Şöyle, Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımına geçme ihtimali üzerinden yapılan habere, The Times gazetesinin haberi detayında Xabi Alonso ile Arda Güler takası olabileceğine yönelik bir şey yazmışlar. Oradan da o saçma sapan detayda Avrupa basınında farklı lanse edilmiş ama The Times'ın siz ne anlarsanız futboldan diyesim var. Böyle bir şey saçmalamış. Öyle bir şey mi olur? Yani teknik direktörle futbolcu takas mı edilir ya? Yani hiçbir kafanız mı çalışmıyor? Ve belki de net bilmiyorum ama belki Amerikan futbolunda böyle bir şey vardır. Onlar da Avrupa futbolunda böyle zannediyorlardır. Biraz masa başı haber. Yani çok fazla masa başı bir haber. Saçmalamışlar. Yoksa şu anda öyle bir Leverkusen, yani transfer olabilir tabii ki, ya olamaz değil ama bugün çıkan haberler çok o minvalde değil. Onu da söyleyeyim. Arda bir defansa bir ortada bir ileri de bence çok ileri gitme deniyor. Evet, Emre Yener güzel bir şeye dikkat çekti. Dünkü maçta da ben birçok defa Arda'nın ceza sahasının yayına, yani ön yayına gelmesini bekledim. Ama gelmedi. O noktaya kadar gelmedi. Dribbling yapmadı. Daha böyle biraz daha geride kaldı. Halbuki oradan toplar gelip çok daha güzel pozisyonlar bulabilirdi diye düşünüyorum. Ama Emre Yener dediğine katılıyorum. Demek ki yani oralara gelme falan dedim muhtemelen. Hani merkezde kal, defansif oyna. Merkezde kal, defansif oyna dendi belki. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Şurada zaten sayılı günler kaldı Carlo Ancelotti için. Bu saatten sonra artık o kimse tutamaz bu takımda. Evet, geçiyoruz. Günün ilk diğer haberine. Mourinho iddiası. Bu noktadan sonrası artık hızlı devam edeceğiz. 224 kişiyiz. Hemen yayını beğenirseniz çok sevinirim. 225 olduk, 81 beğeni var. %50'nin bile çok altında. En azından 130 beğeni falan olmasını dilerdim. Ama like'lar düşük geliyor kıymetli dostlar. Yayını şimdiden beğenirseniz çok teşekkür ederim. Evet, beyzbol, Amerikan futbolu kafası.
Evet, Sarı lacivertli kulüplere büyük umutla gelen Portekizli teknik adamın şampiyonluk yolundaki başarısı aldığı sonuçlar tartışmaya devam ediliyor. Bugünkü çıkan haberler yani tartışılıyor tabii ama bence çok yerilmesi gereken kişi Mourinho değil. Neden diyeceğim, şimdi geliyor. Porto, Real Madrid, Inter, Chelsea, Avrupa'nın Roma falan hepsinde büyük başarılar, tamam. İngiliz basının Team Talk'ta yapmış olduğu habere göre Jose Mourinho'nun İskoçya Premier Lig'de bir Rangers takımına takviye yapma sözü vermesi halinde takımın başına geçmeyi düşündüğü iddia edildi. Team Talk'ın haberi. Ancak Glasgow ekibi henüz 62 yaşındaki çalıştırıcıyla temasa geçmediği kaydedildi. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2026 Haziran ayına kadar Mourinho'nun menajerleri aracılığıyla görüşülmüş bir olay, bir haber. Rangers muhtemelen buradaki transfer mevzusundan biraz patladı. Ama şunu gösteriyor. Mourinho bu sezon bırakıp gidebilir Fenerbahçe'yi. Yani ben şampiyon yapamadım, en kötü beceremedim der gider. Ya da başka şey bulur. Yani Ali Koç'la tartışma yaşar. Acun'la bir şey yaşar. Olmadı der. Çekip gider ama Fenerbahçe taraftarının ıskaladığı bir şey var. Şu anda evet, yanlış tercihler yaptı Mourinho. Ben de ona katılıyorum. Neden böyle bir yanlış tercihler yaptı ben de bilmiyorum ama olabiliyor. Yani her teknik adam bunu yapabiliyor. Fenerbahçe'de de demek ki biraz futbolcularda da dikkat dağınıklığı mı var desem ne? Yani dünkü goller tamamen yani çok 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 garip goller yedi Fenerbahçe. Şu anda ama Süper Lig'de bakın Galatasaray'da dahil ki lider olmasına rağmen fizik kapasitesi en güçlü takım Fenerbahçe ve bu Mourinho'nun antrenman sistemi sayesinde olan bir şey. Bu gerçekten çok zor elde edilen bir şey. Yani evet, Fenerbahçe Avrupa'dan elendi, tamam, kabul ediyoruz ama Avrupa'daki her rakibiyle bir tek Atletik Bilbao için söyleyemem onu. Her rakibiyle gerçekten dişe diş oynadı. Bir yerden sonra yani şöyle bir Kasım ayından sonraki maçlarında dişe diş oynadı. Yani her maçta mesela Galatasaray'ın kazandığı Avrupa maçlarında dahi Tottenham maçı hariç hiçbir maçında rakibe net bir üstünlük sağlayamadı fiziksel olarak. Her maçta fiziksel olarak Galatasaray hepsini kaybetti. Ki Galatasaray bir üst tura çıkmasına rağmen ki üst turda AZ Alkmaar'a zaten fizik üstünlüğünü tamamen kaybetti. Ama Fenerbahçe kaybettiği Rangers maçında bile, elendiği Rangers maçında bile fiziksel olarak Rangers'tan daha düşük değildi. Sadece teknik sıkıntılar, taktik sıkıntılar bunların şeyini yaşadı ve Fenerbahçe gerçekten her sene silinip baştan kurulan bir takım. Sürekli olarak yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyuncular. Yani Galatasaray'ın bu noktadaki avantajı yani 3 senedir aşağı yukarı aynı takım üzerinde ufak değişikliklerle giden bir yapı var. Ama Fenerbahçe'de sürekli sil baştan yani. O yüzden bazı şeyler oturmuyor. Ya bunu oturtturamıyor. Kim oturtturamıyor? Ali Koç oturtturamıyor. Bence bu sezonun üzerine konan, yani bu sezonun üzerine yapılacak iyi transferlerle çok fazla takımın dengesi bozulmadan sadece bir iki defans ve orta saha mesela Tadic yerine de okey. Ama Fenerbahçe Mourinho ile beraber önümüzdeki sezon %100 şampiyon olur diyorum. Ben net söylüyorum. Yani bu sene gitti, tamam. Bu sene gitti ama yani sıfırdan bir takım kurulmaması gerekiyor artık Fenerbahçe için. Yani sürekli yanlışın üzerine yanlış yapılıyor. Yani daha Ali Koç 8 senedir aynı yanlışları yapıp duruyor. Yani bir kere de aynı yanlışı yapmaması gerekiyor ama ben eminim ki gene 20 tane adam gönderecek, 20 tane adam alacak bu sezonda Ali Koç kalırsa. Ya işte Fenerbahçe'deki asıl sıkıntı bu. Yoksa Mourinho değil asıl sıkıntı. Yani Mourinho salak mı? Yani biz hepimiz görüyoruz sahada işte Diego Carlos'un kötü oynadığını. Mourinho salak mı onu oynatıyor? Ya değil işte değil. Başka şeyler planlıyorlar. Bir sonraki maçı düşünüyorlar. Başka bir teknik planlıyorlar. Takımı oturtmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. Mourinho'nun savunuculuğunu da yapmıyorum burada. Yani Mourinho değil de Jesus olsun. Fark etmez. Bence İsmail Kartal bu sezon kalsaydı, yani şu takımın başında 2 sezon üst üste bir tane teknik direktör gelse zaten bir şeyler rayına oturacak. Bu sezon Mourinho'yu hiç getirmeseydin, İsmail Kartal kalsaydı ben eminim ki en azından Galatasaray maçlarını hepsini kaybetmezdi. Birini berabere kalırdı, birini kazanırdı, birini kaybederdi. Yani bir şeyler olurdu. Yani bir takım oturmuyor.
Sürekli yepyeni bir şey. Yap boz, yap boz, yap boz. Böyle olmaz yani. En yanlış şeyi futbol kulübünde yapılabilecek en yanlış şeyi tekrar tekrar yapmaya devam ediyor Ali Koç. O kendisi başkalarıyla işte Fener'i sürekli övüyorlar. Ali Koç'un yapılısını sürekli övüyorlar, yönetimi. Başka yerlerde görebilirsiniz falan. Ya onlar için de işte başka iddialar da var. Şimdi ben burada söylemiyorum. Ben söylesem yarın öbür gün dava açarlar. İşte ayıkla pirincin taşını sonra. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Ama bazı şeyleri dobra dobra söyleyebilen birileri lazım. Bunlarda da işte Serhat Akın'la şu anda Emre Bol'u görüyorum ben. Dobra dobra doğruları söylüyorlar. Bilmiyorum şapkayı önlerine koyarlar mı? Koymazlarsa kendileri bilir. Yapacak hiçbir şey yok. Geri kalanı Fenerbahçe taraftarının artık bazı şeyleri ele almasına bakacak. Geçiyoruz. Osimhen depremi. Afrika'da çıkıyor. Galatasarayları üzecek bir haber Osimhen depremi. Son gelişmeler Osimhen'le ilgili Manchester United yazın gerçekleştirecek transfer için anlaşmaya varmışlar, anlaşmışlar. Söz konusu haberde bu bilginin oyuncunun çevresi tarafından duyuruldu ve menajerleri tarafından da doğrulandığı aktarıldı. Bu Afrika Food'da yer alan Afrika'nın en büyük şey bu. Zaten Afrika'da 2 tane 3 tane gazete var sporla ilgili. Yani Nijerya'da olsan işte Senegal'de olsan Fil Dişli Sahil'de olsan hepsi aynı isimler yapıyor bu haberleri. Birçoğunun da haber kaynağı Avrupa. Onu da böyle bir bilgi olarak da aktarayım. Manchester United bitirmiş gibi görünüyor. Zaten Manchester United yepyeni bir yapılanmaya giriyor. Yani bu sezon Tchouaméni'yi de transfer etmek istiyorlar Real Madrid'den. Bilmiyorum olur olmaz. Biraz pahalı geliyor Tchouaméni transferi. Onun dışında defans hattında çok fazla Harry Maguire falan hani bunlar tamam okey. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son dakikada golü attı. 5-4 öne geçirdi Lyon'da ama yani Maguire gibi artık süresi dolmuş futbolcuları ellerine tutmak istemiyorlar. Belki yedek olarak değerlendirirler ama defans hattında büyük değişikliğe gidecekler. Orta sahada bir transfer yapacaklar ve bir Osimhen transferi bekliyor ki ben şöyle Bruno Fernandes, Garnacho, Dalo ve Osimhen böyle bir ileri hücum çok çok iyi işler yapar gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Bir de Mairo değil mi? Mairo var. Onu da çok beğeniyorum Manchester United'da ama bazı şeyler oturmuyor işte. Orada da eski teknik direktörün hatasının yeni teknik direktörde böyle vücut bulmuş halini görüyoruz. Yeni teknik direktör bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor ama bakalım. O da yerinde iyiydi. Portekiz de iyiydi. Ama o da böyle bir çıkış yaşamak için yeni bir yolculuğa başladı. Önümüzdeki sezon göreceğiz Manchester United'da. Şunu görebiliriz. UEFA Avrupa Ligi'ni Manchester United kazanırsa önümüzdeki sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Ligi 13. 14. sırada şu anda Manchester United o seviyelerde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılması da Manchester United için yani böyle bulunmaz bir şey olacak yani acayip büyük bir başarı olacak. Toparlama açısından da çok hızlandırır bu her şeyi. Bu da Afrika'da Senegal hikayesinden sonra sana güveniyoruz. İntikam Mobile teşekkür ederim. Ancelotti Brezilya Rodrigo Vini çok tutuyor. Bundan Bellingham'da rahatsız diyor Erkan Türkoğlu. Evet biliyoruz. Oktay Porozoğlu hoş geldin. İrfan Eğribayat'ı kesmeyecekti diyor İbrahim Çakır. Spektrum'da demiş aleyküm selam. Son habere geçiyoruz. Hedef Woodfest. Evet Galatasaray Premier Lig'de küme düşen Manchester City'nin forma giyen Woodface'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Belçikalı stoper için İngiliz ekibinin normalde 20 milyon euroluk bir beklentisi olduğu belirtilirken şampiyonşipe düştüklerinden dolayı daha makul bir teklifle oyuncuyu alabileceklerini belirttiler. Ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Lazio'nun ve birkaç Alman ekibinin de Belçikalı stoperin durumunu araştırdığı söylendi. Bu sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Wout Faes'in bu karşılaşmalar 2 gollük skor katkısı sağladı. Ama Leicester'ın zaten bu sezon Oktay Porozoğlu akraban galiba babam. Akraba değil mi? Babam yani kendisi. O da evinde her akşam izliyorlar. Ailecek izliyorlar beni. Annem ve babam. Şöyle Wout Faes
transferi çok ben şey görmüyorum açıkçası Galatasaray açısından da. Çünkü Leicester bu sezon bayağı bir gol yedi. Defansif hatlarında sıkıntılar var ama şöyle kıyaslamak lazım. Premier Lig'deki takımlarla oynadılar da o golleri yediler. Belki de Galatasaray için yeterli olur Süper Lig için. Fakat Galatasaray da artık Süper Lig'de şampiyonluk çok fazla kesmiyor. Yani tekrardan şampiyon olmaları da bir şey ifade etmiyor Galatasaray taraftarı açısından. Avrupa'da Fenerbahçe'nin gerisinde kalan bir Galatasaray var. Evet, ligde yani UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin üstünde bitirdiler. Bak ona hiç söyleyecek hiçbir şey yok. Ama şu var. Bir maç daha olsaydı, yani bir maç daha lig maçı olsaydı Galatasaray muhtemelen Fenerbahçe'nin arkasında kalacaktı. Ya son maçta da işte Fenerbahçe başka bir takımın atamadığı bir golden dolayı tutundu ama çok daha iyi noktaya geldi Fenerbahçe Galatasaray'dan. Yani şunu söyleyebilirim. Galatasaray Avrupa'da Fenerbahçe'nin gerisinde kaldığı için böyle işte Avrupa'da bir şey kazandıracak futbolculara ihtiyacı var. Yoksa önümüzdeki sezon şampiyonluk falan zaten çok zor. 4 tane üst üste şampiyonluk bu tarihte bir kere yapılmış. Yani bir daha yapmak bayağı bir zor iş. Ki önümüzdeki sezon bence Fenerbahçe çok daha farklı gelecek artık. Çok daha profesyonelce gelecekler. Ki Mourinho ile beraber gelirlerse ben direkt bu sezondan şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe diyorum. Türk takımları eskiden Avrupa'da başarılıyken Türk futbolcular takımlarda çoğunluktu. Ben eski kural olsa daha iyi çoğunluk Türk. Naci Keleş Türk takımları ne zaman Avrupa'da başarılı oldu ki? Ben hatırlamıyorum açıkçası. Bizim bir başarılı olduğumuz bir sezon mu var? Türk futbolcuların da çok fazla olduğu şey. Yani şöyle bir şey var. Yabancı sınırı olduğu zaman bakın çok bunları ben direkt birinci ağızdan hatta Demirören Haber Ajansı'nda çalışan bir abi vardı. Muhabirdi. Spor muhabiriydi. Ben o zamanlar üniversitedeydim. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünde okudum ben. O dönemler konuştuğum bir abiydi. Ve o dönem şey vardı. Hatta şunu da kapatayım da bu konuyu anlatayım. Bu önemli bir konu. Sadece benim onunla konuştuğum bir bilgi bu. O dönem yabancı sınırı vardı. İşte kaçtı? 6 mıydı? Neydi bütün yabancı sınırı? Öyle çok düşük bir rakamdaydı. Ve özellikle üç büyükler sürekli Anadolu kulüplerindeki iyi performans gösteren Türk futbolcuları satın almak zorunda. Hatta bu Tarık Çamdallar falan mevzuları var ya. Tarık Çamdal'a mesela bir Icardi parası falan harcadı Galatasaray ki harcadığı dönemin bugüne bir de doların enflasyonunu koyarsan bugün Icardi'ye verdiğin paranın çok daha fazlasını vererek Tarık Çamdal'ı transfer etti Galatasaray. O yüzden bu Tarık Çamdal transferi sürekli gösterilir ama bu sadece bir örnek. Fenerbahçe'si var, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u resmen Türk futbolcuları gerçekten bakın 5 para etmez Türk futbolcuları onlarca milyon dolara satarak bir mafya olayı başlattı. Mafya başlattılar. Resmen menajerlik mafyası oldular. Siz zannediyorsunuz sadece o futbolculara 2 milyon euro, 5 milyon euro, 6 milyon euro veriyorlar. Neredeyse o paranın yarısı kadar da menajerlere para veriyorlardı. Yoksa transferler olmuyordu. Gerçekten yabancı kuralının kısıtlanması Türk takımlarının, Türk menajerlerin, Türk futbolcuların eline mahkum etti. Özellikle üç büyükleri. Çok büyük paralar kaybettiler. 5 kuruş bakın abartmıyorum size Avrupa'ya gitse 150 bin eurodan fazla bonservis bedeli ödenmeyecek futbolculara Türkiye'de 5 milyon euro gibi büyük paralar ödendiler ki zamanının parasından bahsediyorum. Bugünün belki de o fiyatlara işte Saralar, El Nesiri'ler falan alınıyor. Yani bu kadar büyük paralar harcadılar ve bugün kulüplerin bu kadar batak durumda olmasının sebebi 15 yıl önceki girilen o saçma borçların sürekliliği. Yani o borçlar zaten biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlamak zorunda kalıyor. Sadece Falcao, Malcao gibi transferlerden dolayı oldu diyemeyiz bunlara. Bu çok fazla bir mafyatik sistem vardı ve yabancı oyuncuların, yabancı kuralının serbest kalmasıyla beraber bunların hepsi isyan ettiler. Bakın isyan eden bazı futbolcu var. Ben şöyle söyleyeyim. İlk isyan eden isimden bahsediyorum. İsmini tabii ki vermeyeceğim ama kim olduğunu çok güzel anlatacağım. İlk çıktığı Beşiktaş maçında 90 artılarda gol atarak Beşiktaş tarihine girmişti genç yaşında. Çok büyük futbolcu olacağı söyleniyordu. Forvet'ti, şimdi yorumcu oldu. En başında o isim çok büyük tepki göstermişti yabancı. Biz işte oynuyoruz, biz Türk'ü, bizim
Ya sen madem o kadar iyi oynuyorsun git Villarreal'e, git Sevilla'ya, git de biz de diyelim ki biz yanlış yaptık ülkece. Ya hanginiz hangi ülkeye gitmişsiniz ki? Bir yurt dışına gidiyorsunuz, yedek kalıp geri dönüyorsunuz yani bir iki taneniz o da. Böyle saçma sapan bir şey. Yabancı kuralı ne zaman serbest bırakıldı? Türk futbolcular şunu anladı. Ya bizi oynatmayacaklar, yedek kulübesine mahkum edecekler ya da biz sıka sıka çalışacağız. Bir şekilde bu formayı kapacağız. Türk futbolcular bunu anladığı anda da işte Yunus Akgünler, Kerem Aktürkoğlu'lar, Yusuf Akçiçekler falan çıkmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu'lar çıkmaya başladı. Yani spektrum buldu. Yani yabancı kuralı kesinlikle Türkiye için faydalı bir şey. Burada sadece şu önemli. Yabancı kuralı sınırsız diye 35 yaşındaki bir zamanların dünya yıldızlarına bu 40 milyon eurolar paralar dökülmemesi gerekiyor. Olay bu. Bu dengeyi sağladığınız zaman gerçekten ligin kalitesi çok fazla artar. Hüseyin, Federico Hüseyin diyor. Anladım ben. Hüseyin mi? Yok. Öbürü. Rantçı düzenbazların girmediği sektör yok herhalde. Gerçekten öyle. Belki para aklama işleri dönüyordur. Futbol temiz değil. Futbol dünyada da zaten sıkıntılı. Sadece Türkiye'de değil. Aşkın Ahmet. Oğuzhan, Ancelotti kesin gidiyor mu bu sene sence? Bence kesin gidiyor yani. Bana öyle geliyor. Artık bütün herkes aynı şeyi söylüyor. Kenan'ı izleyecektik. Papa öldü ya. Şans işte. Yine Şampiyonlar Ligi'ne bir takım gider, birkaç maç yenerdi. O bizim için şimdi başarı. Ya işte değil Naciye, yani başarı değil ki o. Şampiyonlar Ligi'ne gidip kaç maç? Şampiyonlar Ligi'nde ben şöyle, Fenerbahçe'nin iyi olduğu bir Şampiyonlar Ligi sezonu var. Bir sezon. Sadece bir, Sevilla'yı penaltılarda yenip Chelsea'ye elendikleri. Beşiktaş'ın bir sezonu var. Onlar da ligi bir grupları lider bitirmesine rağmen ilk Chelsea'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Eğlendiler. Chelsea'di değil mi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir o var. Bir tane Galatasaray var. Schneider'le Drogba'lı sezon. Onda da Schneider ve Drogba'sız döneminde, yani sonbahar döneminde grubu iyi noktada bitirdiler. İkinci bitirdiler. Yok. Juventus muydu? Geçmiş sene hatırlamıyorum da şimdi. Evet. Sonra Schalke maçında, tabii Schalke maçında Umut Bulut falan attı son golü. Tabii Schalke'yi geçtiler. Sonra Real Madrid geldi, takıldılar. Bir sonraki sezon aşağı yukarı aynı takım. Bu sefer işte Juventus falan da vardı. O işte kar yağdı falan. 2013 sezonuydu. Juventus'u tamam 1-0 güzel başarı, okey. Ama sonra ne oldu? Gruptan çıktılar, Chelsea. Ya bir başarı yok yani. Yani mesela Real Madrid çeyrek finalde yeniliyor Arsenal'a ve Ancelotti'ye görüşürüz diyorlar. Ya tabii ki şunu anlarım. Ya Real Madrid mi bizim kıyasımız? Ya değil de eğer o büyükleri örnek almazsak o zaman hiçbir zaman bir noktaya gelemeyecek. Yani her zaman bir Steaua Bükreş'e örnek alamayız. Bir Cluj'u örnek alamayız yani. Yani büyük başarı için büyükleri örnek almak lazım. Bence yani Şampiyonlar Ligi noktasında maksimum 93 sezonunda bir Galatasaray'ın yarı finali var. Mallorca ile olması lazım. Onda da bayağı bir hakem mevzusu var. Ama onun dışında da bir Fenerbahçe, bir Galatasaray'ın çeyrek finali var. Başka da bir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde de tabii ki Galatasaray'ın kupası var. 2000 yılında 25 yıl olmuş. Yani 2000 yılında doğanlar askerliğini yaptı, evlendi. Bir kısmının çocuğu var. Ve ondan sonra gelen en büyük başarı da Galatasaray adına Arda Turan'la dönemde bir çeyrek final, Hamburg'a elenmişlerdi. Onun dışında da işte bu Ivan Babek'in yönettiği Fenerbahçe Benfica maçı inanılmaz bir maçtı. O da Ivan Babek resmen katletmişti Fenerbahçe'yi. Bir de o maç var. Başarı sayabileceğiniz. Başka Konferans Ligi'nde de işte Fenerbahçe'nin çeyrek finali var. O da Konferans Ligi olduğundan dolayı. Bir gün bir Konferans Ligi alabilir bizim takımlarımızdan. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, bunlar bence önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu takımlar en az birer kere kesin Konferans Ligi'ni alırlar diye düşünüyorum. Onun dışında diğer kupalarda da böyle gidersek bir başarı olacağını düşünmüyorum. Ki bak, onda da 50 yıl gibi büyük bir rakam koydum ortaya çünkü acayip. Galatasaray'ın da var. 3-2 Madrid'i yenmişti. Galatasaray Real Madrid'i 3-2 yendi 2002-2003 sezonu.
Real Madrid'i yendi 2001'de Süper Kupa'da. Sonra Real Madrid'i yendi 2012-2013 sezonunda 3-2 yendiğim maçın şeyse 3-0'dı. Rövanşı yani ilk maçı 3-0 Real Madrid'in sahasında. Santiago Bernabéu'da 3-0'dı. Sen Real Madrid'i yendin ama o maç çok ben maçı da izledik, canlı izledik. O maç 3-1'di. Cristiano Ronaldo dedi ki Benzema'ya geç sola, ben dedi ileri geçeceğim dedi. Bakın kenardan öyle, Mourinho'ydu, teknik direktör Mourinho'ydu. Kenardan öyle bir şey gelmedi. Ben dedi yer değiştirelim seninle dedi. Ben dedi forvete geçeyim dedi. Maç 3-1'de biz 3. golü attıktan 5 dakika sonra Ronaldo gitti gol attı. Galatasaray 4'ü atsaydı Ronaldo gider 3'ü atardı. Yani bir gol daha lazım olsaydı Ronaldo gider o golü de atardı. Evet, çok önemli bir maç falan. Çok güzel oynadı Galatasaray. Ama bazı gerçekleri kaçırmamak lazım. O maç her türlü Real Madrid kazanmak isteseydi kazanırdı da yani. Napoli şampiyon olacak. İddia tahminci baba hoş geldin. Real Madrid bugün dünyada futbolcularına dağıttığı maaş bütçesi açısından 1. sırada. O yüzden başarısız tahminleri olamaz. Kesinlikle en çok parayı Real Madrid harcıyor. Madrid'de tek sorun Ancelotti değil bence. Abi oyun kuramıyorlar. İşte oyun kuramıyorlarsa o Ancelotti'nin sorunu. Oyunu kurdurtturacak olan o. Zaten oyunu kursun diye adamı teknik ekibe başına getiriyorlar. Teknik direktör yapıyorlar. Eğer bu yapılamıyorsa sorumlusu Ancelotti'dir. Florentino Perez değildir ki yani. İlk gol offside'ı sanki ama turlarda dediğin gibi ama ya evet yani evet herkes çok heyecanlandı, çok güzel ama bazı gerçekler kaideyi bozmuyor ne yazık ki. Fenerbahçe'de Chelsea'yi yendi burada. Hatta Emre Tilev anlatıyor. David de Souza mükemmel bir gol atmıştı. Petr Cech değil. Kalede Petr Cech yoktu. Sakattı. Diğer yedek kaleci vardı. David de Souza atmıştı. O maçı da Emre Tilev anlatmıştı. Chelsea'yi yendiler ama Chelsea rövanşta 2-0 yendi ve Fenerbahçe'yi eledi. Yani geçmişimizde büyük başarı yok. Hele milli takım noktasına gelirsen mesela Türk futbolcular oynamıyor. Milli takımımız çok kötü noktasına gelirsek zaten orayı hiç açmayalım. Yabancı futbolcunun 3 olduğu yıllarda bize gelen 7 giden 8 atıyordu. O da bir gerçekten Rıdvan Dilmenler falan böyle çok büyütülüyor ya bizde hani ne futbolcudur Rıdvan, şeytan meytan. Ya futbolcular Avrupa'ya çıktığı zaman milli takımla yani bir turnuvada 50 gol yemeden bitirmiyorlardı sezonu yani. Böyle yıllardı o yıllar. Ama o yılları değiştiren işte 1990'lı yılların başında göreve gelen TFF yönetimi. Çünkü o Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi teknik direktörlerin kurslarını cebinden karşılayarak Avrupa'ya gönderdiler. Fatih Terimler, Şenol Güneşler, Mustafa Denizliler, bunların hepsi 90'lı yılların başında kurs görmeye Avrupa'ya gittiler. Yazları her yaz gittiler. Ve büyük şeyler öğrendiler. Yeni teknikler, yeni taktikler, futbol taktikler, onların hepsini Türkiye'ye getirdiler. Kendi yetiştirdikleri, siz sadece belki yüzeysel olarak belirli başlı isimleri görüyorsunuz ama işte görmediğimiz o diğer hocalar, antrenörler, eğitmenler, onlar altyapılarda başka futbolcular yetiştirdiler, altyapılarda başka şeyler gösterdiler ve Türkiye'de en azından bir futbol konu koyuldu, yani bir futbol oynama şekli konuldu Türkiye'de de. Yoksa futbol işte 80'lerdeki gibi kalsa sadece gidip Fenerbahçe Galatasaray'ı yenme, Beşiktaş'ı yenme mevzusuna girecek bir olay olacaktı. O yıllarda oydu çünkü Avrupa'da başarı sıfır. Olması mümkün değil. Aynen, veriler ortada ama onlar ya aynen ya bunları söyleyince de şey yapıyorlar ya işte koskoca adam falan, o dönemler futbol farklı. O dönemler farklıydı. O dönemler zaten 2 tane çalım atan dünyanın en iyi futbolcusu seçiliyordu direkt. Hocam İsmail Kartal gelmedi, çok iyi birisi vardı Daminci baba. Tanju Çolak iyiymiş ama onu da erken Tanju Çolak iyiymiş. Evet, Tanju Çolak çok büyük bir futbol yeteneği. Doğuştan Allah vergisi. Ya üstüne bir şey katmadıktan sonra o yetenek seni 24'e 25'e kadar taşıyor. İşte ondan sonra bir şey olmuyor. Yani çalışanlar gerçekten yetenekli olduğunu fark edip futbol için ter dökenler, antrenman yapanlar başka noktalara geliyor. Yoksa Sergen gibi işte Siirt Ceppa Spor'da falan buluyorsunuz kendinizi. Bunlar teknik ekip olmadan haydi çocuklar deseler daha iyi oynarlar. Abi hepsi 9 numara gibi oynamaya çalışıyor. Sorun da o. Kesinlikle öyle. Herkes forvet.
Dün herkes forvet. Ayep 7 Edit. Hoş geldin yayınlar diyor ama bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. 195 kişiyiz. 138 beğeni var. Bence iyi ama en son gelenler de like'a basarsa çok teşekkür ederim. Şimdiden elinize sağlık. 54 dakika olmuş. Çok uzun olmuş bu sefer yayın. Hiç bu kadar uzun bir yayın yapmamıştım ilk defa. Siirt Ceppa da iyiydi abi, küçümseme. Ya Siirt Ceppa, Fadıl Akgündüz müydü neydi? Onun işte milletten yaptığı paralarla kurulmuş bir kulüptü Siirt Ceppa. Neyse, şimdi başımızı belaya sokmayalım. Konu başka noktaya geldi. Hu men hu Allah man adem. Egoist herkes bireysel yeteneğiyle kendini gösterme, kendini puan kazandırmaya çalışıyor. Böyle egoist insanların takım olması zaten mümkün değil. Eserinde gurur duyuyor Ancelotti diyor. Jet Fadıl, aynen. Jet Fadıl sağ olsun. Sergen gitmişti o takıma, aynen. Sergen o takıma günümüzün 50 milyon eurosu gibi bir rakama falan gitmişti. Geçenlerde biri Twitter'da yazmıştı onunla ilgili bir şey. O dönem verilen parayı günümüz kur hesabına göre hesaplamış, 50 milyon euro mu ne? Böyle inanılmaz astronomik bir rakam çıkıyordu ortaya yani. Zidane'ın da gelme şansı var. Xabi Alonso'dan sonra en büyük şey o. Zidane. Zinedine Zidane. Artık tekrar izle. Aynen Hamza Eren, hoş geldin. Ama bir sonraki. Sergen en son Etimeskut'ta oynadı sanki. Olabilir vallahi, hatırlamıyorum. En son hangi takımda oynadığını. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla.